Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Almanya'da ne oluyor? Artık çorba getirmek de mi yasaklandı? Evet, değerli izleyiciler bakın İsviçre'ye 6 kelle ile girmek isteyen bir vatandaşımız. Evet, kendinizi şimdi masaya mı tutacağınız, sandalyeye mi tutacağınız bilmiyorum. Baygınlık geçirmeyin. 6 kelle için kuzu kellesi 39 bin frank, yani 39 bin eurodan fazla yapıyor şimdiki euro frank kuruna göre, para cezası ödedi. Evet, doğru duydunuz. Para cezası ödedi. Açıklamada değerli izleyiciler, haberimde nereden, oradan da öğrenebilirsiniz ve tekrar da isterseniz okuyabilirsiniz. Avrupa'da yaşayan ve kelle paça çorbası için yanlarında kelle getiren Türklere gümrük cezası verildi. Ürünler de imha edildi. Haberimi size ilettikten sonra değerli izleyiciler gene kısadan bir bakalım neler serbest, neler yasak. Onu da detaylı bakmak istiyorsanız uzun bir şekilde onun da videosu var. Onun da linki bu videonun altında. Peki bu kelle neden yasak? Almanya'da Skrapie denilen bir hastalığa neden olma riski nedeniyle Türkiye'de tüketilen kelle paça çorbalar yasaklanırken bu çorbayı yapmak için yanlarında kelle getirenler de gümrükte ceza aldı. Bir kasaba getirdiği 6 kelle nedeniyle 39 bin frank para cezası kesildi. Türkiye'den kaçak yollarla getirilen kellelere el konulup imha ediliyor. Bir süre önce İsviçre'de de 6 adet kuzu kellesi getirten bir kasaba, kendisi kasapmış yani, satacak. Ama 39 bin frank kazanacağını zannetmiyorum. 39 bin frank ceza kesilmiş. Almanya'da da bu uygulama devam ediyor. Ama sırf Almanya değil, dikkat, geleceğim, ülkelere geleceğim şimdi. Sahte çorba Almanya'da 6 euro. Almanya'da kelle paça olarak satılan ancak Türkiye'dekiyle aynı olmayan çorbanın fiyatı ise ortalama aşağı yukarı 6 euro. Belki sen 5 euroya o çorbayı alıyorsundur. Belki komşun başka yerde 8 euroya. Her neyse. Almanya'da bakın kokoreç ve işkembe krizi aşıldı. Ancak kelle paça krizi aşılamadı. Henüz aşılamamış. Almanya başta olmak üzere, bakın değerli izleyiciler, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Finlandiya, Portekiz, İsveç ve İsviçre'deki komşularıma sesleniyorum. İsviçre zaten ufacık bir şey. Kelle yasak. TSE transmissibles pongiforme encephalopathy, herhalde Latince bu, dilim dönmüyor. Bulaşıcı sinir sistemi hastalığı adı verilen, biraz evvel ne demiştim? Skrapie de deniyor. Adı verilen 2001 yılında ilk olarak yürürlüğe giren kurallar gereği kelle paça çorbası da yok. Yani yasak. Almanya'daki yasak 1993'ten beri devam ediyor. Avrupa'nın yasak getirmesine neden olan Skrapie hastalığı, koyun ve keçilerin sinir sistemini etkileyen dejeneratif bir hastalık. Bulaşıcı bir sinir sistemi hastalığı olan Skrapie 1732'den beri biliniyor. Ancak insanlara bulaşıp bulaşmadığı henüz belli değil. Değerli izleyiciler, bir sinir hastalığıymış. Benim çok tanıdığım insanlar var. Bayağı sinirliler. Onları herhalde yok. Espri yaptım. İnşi yoktur. Öyle şaka yapılmaz. Ufak bir espri yaptım değerli izleyiciler. Murat Bozdağ'ın espri yapmadan da duramıyor. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'den gelirken, Türkiye'ye giderken sezon yaklaştı mı bana bilhassa Almanya'dan ben kaç karton sucuk getirebilirim? Vatana gittikten sonra kaç karton, kaç kilo pastırma geri getirebilirim? Bazı vatandaşlarımız götürmek istiyor, bazı vatandaşlarımız Türkiye'den getirmek istiyor.
Değerli izleyiciler, çok kolay. Bakın, süt ürünleri ile et ürünleri, yani bir hayvandan olan süt olsun, et olsun, sucuk olsun, eti olsun, pastırması olsun, neyi olursa olsun, pirzolası olsun yasak, kellesi olsun yasak. Çünkü bu hayvandan olduğu için, yani aus Tieren, aus verschiedenen Tieren. Bunlar yasak. Şimdi beni Almanca anlayanlar anladı da Hollanda'da Felemenkçe konuşuluyor değil mi? Onu da bilmiyorum maalesef. Değerli izleyiciler, süt ürünleri, et ürünleri yolda tüketebileceğiniz kadar yanınıza alabilirsiniz. Ama arabada 2 kişiyseniz, 2 de ufak çocuk varsa, inanın bana, gümrük memuru yemez. Yemez yani. 10 kilo sucuk sen Berlin'e gidene kadar Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan o 10 kilo sucuğu tüketeceğine, veyahut da geri çeviriyorum, Sırbistan'dan Türkiye'ye gidene kadar o kadar sucuğu yiyebileceğine o memur da inanmaz, çünkü yasak. Orada sana çöpe attırır. Ondan sonra o çöpten sonra o çöpler mi gidiyor, kimin artık evine mi gidiyor, onu bilmiyoruz. Ama sana çöpe attırırlar ve bir de durup dururken orada bir sürü ceza ödersin. Hem sucuğundan olursun, yani hem ürününden olursun, artık ne olursa olsun, ve bir de ceza ödersin. Bazı vatandaşlarımız Türkiye'den gelirken arabanın arkasına bir teneke beyaz peynir koyuyor. Açılmamış bir teneke. Artık 5 kilo mudur, 10 kilo mudur, 20 kilo mudur, çeşit çeşit. Değerli izleyiciler, tanıdığımız insanlar var. Yanlarında fazla zeytinyağı getirdikleri için 4.000, 5.000, 6.000 euro ceza verdiler. Fazla tereyağı dedim, zeytinyağı getirdikleri için. Tereyağı da yasak zaten o miktarda. Zeytinyağı getirdikleri için, ne bileyim, arabanın arkasına atmışlar 40 litre, 50 litre, 60 litre zeytinyağı. Herhalde gittiği ülkede bir markete mi götürüyor? Kim tüketebilir ki bir senede 60-70 litre? Yani ben hanımla şahsen, ne bileyim, her gün zeytinyağısı bardak bardak zeytinyağısı içmemiz lazım. Biz şahsen tüketemiyoruz. Bilmiyorum, sizler tüketebiliyor musunuz? Değerli izleyiciler, bunlara dikkat edin, bakın. Ve tekrar bu videonun altında da cep rehberi linki var. Bu cep rehberi bilhassa Türkiye'ye giriş yaparken neler serbest? Orada serbest olanlar genelde tabii ki öbür ülkelerde serbest. Yani bu girerken de çıkarken de oradan bakarsanız zaten anlarsınız. Şimdi dikkat edilecek bir konu var. Yeme içmeden şimdi konuştuk. Bir de bazı arkadaşlar diyor ki, benim diyor nostalji bir arabam var diyor. Türkiye'de diyor orasını burasını yaptıracağım diyor. Daha işçilik daha ucuz olduğu için yanımda diyor ihtiyaç olan malzemeyi yanımda Almanya'dan götüreceğim diyor. Değerli izleyiciler, Almanya'dan o yanındaki götürdüğünüz ihtiyacı artık lastik dichtunglardır, kapıların lastikleridir, üstü açılıyordur, onun lastikleri vardır, kapı koludur, artık bilmiyorum. Bunların vergisini vermeniz lazım. Gümrük memuruna derseniz benim bir şeyim yok yanımda, arkadaşlar ceza işlemiş oluyorsunuz. Bak, dikkat edin. O tabii ki arabanıza takılacak ve Almanya'ya geri getireceksin. Biliyoruz onu. Ama Türkiye'ye giriş yaptığı için onun vergisini vermen lazım. Çünkü tabii ki sen diyorsun, memur bey ben bunu taktırıp geri getireceğim, ama ya getirmezsen? Memur bey de öyle. Yani bunun kanunu, buna da dikkat edin. Bazı arkadaşlar bunun içinde ceza yediler ve bana yazdılar. Abi böyle böyle bir şey başıma geldi. Vatandaşlarımızı uyarırsan iyi olur. Bak, babam şu kadar ceza ödedi ve cezalar da, yani durup dururken orada o 50 euro olsun, 100 euro olsun, 200 euro olsun, orada o cezayı ödeyeceğine git Türkiye'de, ne bileyim, lokantada harca, çoluğundan çocuğundan harca, başka türlü paranı kullan. Değerli izleyiciler, devamlı dakikada, saniyelerde, gözüm gene 10 dakikaya geldik. Gene uzadı video, kusura bakmayın.
Bazı arkadaşlar yazıyor çok uzatıyorsun diye, onun için 10 dakika oldu. Kusura bakmayın. Değerli vaktinizi aldım ama inşallah bu bilgiler işinize yaramıştır. Birazcık yaradıysa işinize, sizden bir like bekliyorum değerli izleyiciler. Şimdiye kadar da abone olmadıysanız, beni yeni keşfetmişsinizdir belki. Sizler de ailemize katılırsanız ücretsiz aşağıdan abone olma imkanınız var. Sizler de bana abone olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim ve şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.